Kıyamet sonrası filmler, genellikle medeniyetin büyük bir felaket sonucu yok olduğu ya da ciddi şekilde zarar gördüğü bir dünyada geçen filmlerdir. Bu türde genellikle hayatta kalma mücadelesi, insan doğasının sınırları ve yeni bir dünya düzeninin kurulması gibi temalar işlenir. Farklı alt türleri vardır. İnsanlığın nükleer savaş sonrası hayatta kalmaya çalıştığı nükleer felaket filmler. Örneğin, 2009 yapımı Yol. Salgınların insanları zombiye dönüştürdüğü zombi felaket filmleri. Örneğin, 2002 yapımı 28 gün sonra. Küresel ısınma veya doğal afetlerin dünyayı değiştirdiği iklim felaketleri filmler. Örneğin, 2004 yapımı Yarından Sonra. Uzaylıların dünyayı ele geçirdiği ve sonrasında hayatta kalma mücadelesinin işlendiği uzaylı istilası filmler. Örneğin, 2005 yapımı Dünyalar Savaşı. Bu türün başlangıcı olarak sıklıkla 1924 yapımı sessiz film The Last Man on Earth veya 1959 yapımı On the Beach gösterilir. Ancak kıyamet sonrası konsepti, 1960'larda nükleer savaş korkularının artmasıyla popülerleşmiştir. Kıyamet sonrası filmler, insanlığın büyük bir felaketten sonra hayatta kalma çabalarını ve yeni bir düzen kurma arayışını işler. Ana temaları, hayatta kalma mücadelesi, insanın temel içgüdüleriyle hareket ettiği bir ortamda yaşama çabası, insanlık ve ahlakın sorgulanması, çöküş sonrası toplumların ahlaki ve etik sınırlarının test edilmesi, yeniden doğuş, yeni bir düzen kurma ve geçmiş hatalardan ders çıkarma temaları, medeniyetin yok oluşu ve insan doğasının karanlık taraflarının ortaya çıkması, umutsuzluk ve kaos ortamını karamsar tarafları olarak sayabiliriz. İyimser tarafı ise insanlığın dayanıklılığı ve hayatta kalma çabası, yeni başlangıçların mümkün olabileceğini göstermesi diyebiliriz. Günümüzde kıyamet sonrası filmler, iklim değişikliği, pandemiler ve teknolojik tehditlerle ilgili artan endişeler nedeniyle popülerliğini koruyor. Gelecekte, yapay zeka, uzay kolonizasyonu ve küresel çöküş senaryoları üzerinden daha karmaşık hikayelerin bu türde yer alması bekleniyor. Şimdi bu türe örnek olarak 5 filme birlikte bakalım. Kıyamet sonrası filmler denince akla ilk gelen serilerden biri Mad Max'tir. Bu seride, dünya kaynaklarının tükenmesi ve toplum düzeninin çökmesiyle birlikte, hayatta kalma mücadelesi veren insanların hikayesi anlatılır. George Miller tarafından yaratılan bu evren, vahşi çöller, anarşi ve şiddetin hakim olduğu bir geleceği resmeder. Serinin en dikkat çeken filmi olan 2015 yapımı Mad Max, Fury Road, görsel efektleri ve feminist alt metinleriyle türün modern bir başyapıtı olarak kabul edilir. Filmin ana teması kaynak savaşları, insanlığın ilkel içgüdüleri, kaos ve anarşidir. Mad Max serisi, kıyamet sonrası bir dünyada aksiyon ve gerilimi doruk noktada yaşatan, görsel olarak çarpıcı bir sinema deneyimi sunar. Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından uyarlanan Yol, kıyamet sonrası dünyayı son derece karanlık ve insanlık dışı bir şekilde tasvir eder. Film, bir baba ve oğlunun, medeniyetin çöktüğü bir dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Umut, sevgi ve fedakarlık, bu karanlık dünyada parlayan yegane ışıklardır. Filmin ana teması baba-oğul ilişkisi, insan doğasının karanlık yüzü, umutsuzluk ve fedakarlık. Yol, kıyamet sonrası temasıyla sadece hayatta kalma mücadelesini değil, insanlığın temel değerlerini de sorgulatır. Will Smith'in başrolünde oynadığı Ben Efsaneyim, bir virüs salgını sonrası neredeyse tüm insanlığın zombiye dönüşmesiyle yalnız kalan bilim insanı Robert Neville'in hikayesini anlatır. Film, yalnızlık, umutsuzluk ve insanlık için bir kurtuluş arayışını ele alır. Distopik atmosferi ve Smith'in etkileyici performansı, filmi unutulmaz kılar. Filmin ana teması bilim ve insanlık, umut ve kurtuluş, yalnızlık ve delilik. Hem aksiyon hem de duygusal bir derinlik sunan Ben Efsaneyim kıyamet sonrası, filmler arasında bilimsel bir bakış açısıyla dikkat çeker. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun bu filmi, buz devrine dönüşen bir dünyada hayatta kalmayı başaran insanları taşıyan bir trenin içinde geçiyor. Film, trenin farklı bölümlerinde yaşayan insanların sınıfsal ayrılıklarını ve hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Kıyamet sonrası filmler arasında sosyal eleştiri yönüyle öne çıkan bir yapım. Filmin ana teması sınıf ayrımı ve sosyal adaletsizlik, hayatta kalma mücadelesi, insan doğasının çatışmaları. Snowpiercer, kıyamet sonrası bir dünyayı toplumsal eleştiriyle harmanlayarak etkileyici bir hikaye sunar. Dünya, nedeni bilinmeyen bir şekilde insanların üreyemediği bir duruma gelmiştir. Bu karanlık gelecekte, hamile bir kadının ortaya çıkışı, insanlığın son umudu olur.
Alfonso Cuarón'un yönettiği Son Umut, görsel estetiği, toplumsal alt metinleri ve derin hikayesiyle kıyamet sonrası filmler arasında ayrı bir yere sahiptir. Umut ve Kurtuluş, insanlığın sona erme korkusu, politik ve toplumsal eleştiriler filmin ana temasıdır. Son Umut, insanlığın sona yaklaşma korkusunu işlerken aynı zamanda umut dolu bir mesaj verir ve derin bir sinema deneyimi yaşatır. Kıyamet sonrası filmler, hem karanlık hem de umut dolu hikayeleriyle izleyicilere derin bir deneyim sunuyor. Sizce bu tür gelecekte nasıl evrilecek? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.